Herkese merhabalar. Bugün mercek altına aldığımız konu son zamanlarda adını çok duyduğun bir gök cismi. 3 Ay Atlas. Evet, bayağı bir konuşuldu. Aynen. Sosyal medyada falan mutlaka karşına çıkmıştır. İşte acaba uzay gemisi mi, rotasını mı değiştirdi yoksa parçalandı mı gibi böyle iddialar havada uçuşuyor. Maalesef bilgi kirliliği çok fazla bu konuda. İşte bizim amacımız da tam olarak bu. Yani bu karmaşada sana biraz yol göstermek istiyoruz. Elimizdeki kaynakları, yani bu konuyla ilgili analizleri, uzman görüşlerini kullanarak 3 Ay Atlas hakkında ne biliyoruz? Bu iddiaların aslı astarı var mı? Bilimsel gerçekler neler? Bunları bir ortaya koyalım dedik. Güzel fikir. Hazırsan hadi bu kozmik ziyaretçiyi biraz daha yakından tanıyalım. Kesinlikle bu detaylı incelemede şuna bakacağız. 1 Temmuz 2025'te keşfedildi bu cisim. Yıldızlar arası bir misafir. Tam olarak ne bu? Nereden geliyor? Özellikleri ne? Ve tabii neden bu kadar sansasyon yarattı? Özellikle o meşhur uzaylı teknolojisi iddiaları var ya. Evet. Onların kaynağına ineceğiz biraz ve mevcut bilimsel verilerle bunları bir karşılaştıracağız. Bakalım işin aslı neymiş? Harika. O zaman en başından. Yani keşif anından başlayalım. Tarih 1 Temmuz 2025. Daha çok yeni aslında. Çok yeni, evet. NASA'nın Şili'de bir teleskop sistemi var, Atlas diye. Açılımı da Asteroid Karasal Son Çarpışma Uyarı Merkezi'ymiş. Aynen, görevi o zaten. Tehlikeli olabilecek asteroidleri bulmak. İşte bu Atlas sistemi normal görevini yaparken, yani Güneş sistemimizdeki potansiyel tehlikeleri tararken bu beklenmedik misafiri 3 Ay Atlas'ı fark ediyor. Bu, Güneş sistemi dışından geldiği kesinleşen 3. yıldızlar arası nesne demek. Ha, anladım. Öncekiler vardı değil mi? Vardı tabii. 2017'de Oumuamua vardı. O Pro şeklindeki meşhur cisim. Evet, onu hatırlıyorum. Çok konuşulmuştu o da. Sonra 2019'da Borisov geldi. O daha çok böyle klasik bir kuyruklu yıldıza benziyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde 4.'sü de keşfedildi ama o ayrı bir konu. Vay be, sıklaşmaya başladı sanki bu ziyaretler. Öyle görünüyor. Teleskoplar geliştikçe daha çok bulacağız muhtemelen. İsimdeki Atlas kısmı da dediğin gibi onu ilk keşfeden teleskop sisteminin adı. Anladım, yani bu öyle sıradan bir göktaşı falan değil. Bayağı tarihi bir an aslında. Milyarlarca yıl, belki de binlerce ışık yılı uzaktan gelmiş bir ziyaretçi bu. Aynen öyle. Yani bu cisim, I-Atlas, bizim güneşimiz ve dünyamız daha ortada yokken, yani onlardan yaklaşık 3 milyar yıl önce başka bir yıldızın etrafında doğmuş olabilir. İnanılmaz, sırf bu bile başlı başına heyecan verici bir durum. Kesinlikle. Peki yapısı nasıl? Yapılan analizler gösteriyor ki büyük oranda donmuş gazlardan oluşuyor. Özellikle su buzu ve ilginç bir şekilde karbondioksit buzu. Çekirdeğinin boyutu tam net değil aslında. Farklı tahminler var. 300 metreden 5 kilometreye kadar çıkan rakamlar duyduk. Vera Rubin gözlemevi mesela 5,6 kilometre gibi daha büyük bir tahminde bulunmuş ama genel kanı bilim dünyasındaki genel görüş 1 ila 1,5 kilometre civarında bir çapa sahip olduğu yönünde. Anladım, yani devasa bir şey değil ama küçük de sayılmaz. Değil, evet. Yapısında bu buzların dışında başka şeyler de var. Karbon monoksit, karbonil sülfür gibi moleküller. Ve işin ilginç yanı nikel ve hatta siyanür gazı da tespit edildi. Nikel ve siyanür mü? Vay canına. Bu normal mi kuyruklu yıldızlar için? Nikel tek başına biraz tuhaf, ona sonra geleceğiz. Siyanür ise kuyruklu yıldızlarda rastlanan bir molekül aslında ama tabii oranları önemli. Peki hızı? Hızıyla ilgili inanılmaz rakamlar dolaşıyordu. Hızı gerçekten akıl almaz. Saatte yaklaşık 216 bin kilometre civarında. Bazı kaynaklar 220 bine kadar çıkarıyor. Yani güneş sistemimizin içinden inanılmaz bir süratle geçiyor. Şöyle bir düşündüm de bu hızla dünyadan Ay'a gitmek herhalde 1,5 saat falan sürerdi. Aynen öyle. Hesap o civarda çıkıyor. Müthiş bir hız. Peki yörüngesi? Bize doğru mu geliyor, çarpacak mı falan gibi endişeler vardı başta. Yörüngesi de ilginç. Hiperbolik bir yörüngeye sahip. Bu şu demek, güneşin kütle çekimine yakalanıp onun etrafında dönmeye başlamıyor. Yani sistemimize bir kereliğine uğrayıp yoluna devam edecek bir misafir. Güneş'e en yakın noktasına 29-30 Ekim 2025 gibi ulaşacak.
Bu mesafede yaklaşık 210 milyon kilometre olacak. Yani Güneş'e bile çok yaklaşmıyor aslında. Dünyaya peki en yakın ne zaman geçecek? Dünyaya en yakın geçişi 19 Aralık 2025'te olacak. O zamanki uzaklığı da yaklaşık 260, hatta bazı hesaplara göre 270 milyon kilometre. Yani bayağı uzak aslında. Çok uzak. Başta bazı yerlerde iddia edilen o 1,6 milyon kilometre gibi tehlikeli bir yakınlaşma falan kesinlikle söz konusu değil. O tamamen yanlış bilgiydi. Anladım, yani rahat olabiliriz, bize çarpma gibi bir riski yok. Peki görebilecek miyiz? Sosyal medyada çıplak gözle gördüm diyenler falan vardı. O da doğru değil maalesef. Şu anda çıplak gözle kesinlikle görülemiyor. Ve en yakın konumuna geldiğinde bile, yani Aralık ayında yine çıplak gözle görülemeyecek kadar sönük olacak. Ancak özellikle Güney Yarımküre'deki büyük, güçlü teleskoplarla şu anda bile gözlemlenebiliyor. Uygun koşullar oluştuğunda, yani Kasım sonu gibi, Kuzey Yarımküre'deki teleskoplarla da görülebilir hale gelecek. Anladım. Yani teleskopla bakmak lazım. Peki sonra ne olacak? Güneş'e yaklaştı, Dünya'ya yaklaştı, sonra? Birkaç ay sonra Güneş sisteminin devi Jüpiter'e de nispeten yakın bir geçiş yapacak. Onu da bir selamlayacak diyelim. Ondan sonra da geldiği yöne doğru yıldızlar arası boşluğa geri dönerek sonsuz yolculuğuna devam edecek. Güneş sistemimizi terk edecek yani. Peki, madem bu kadar net bir şekilde doğal bir kuyruklu yıldız gibi davranıyor, yörüngesi belli, bize bir tehlikesi yok, o zaman bu uzay gemisi muhabbeti nereden çıktı? Neden bazıları hala ısrarla, hatta böyle yüzde vererek %99,995 ihtimalle uzay gemisi diyor, NASA bir şeyler saklıyor falan iddiaları? İşte orası biraz karışık. Bu iddiaların fitilini ateşleyen temel olay, Harvard Üniversitesi'nden çok tanınmış bir astrofizikçi var, Profesör Avi Loeb. Evet, Oumuamua zamanından da tanıyoruz kendisini. Aynen. İşte Avi Loeb ve iki meslektaşının Atlas'ın keşfinden sadece 16 gün sonra çok hızlı bir şekilde yayınladığı bir makale oldu. Bu makalede Atlas'ın bazı istatistiksel olarak tuhaf görünen özelliklerine dikkat çekiliyordu. Ne gibi tuhaflıklar mesela? Mesela yörüngesi. Şimdi Güneş sistemimizdeki gezegenler aşağı yukarı aynı düzlemde dönerler. Buna ekliptik düzlem diyoruz. Yıldızlar arası bir nesnenin tamamen rastgele bir açıyla gelmesi beklenir normalde. Ama Atlas bu ekliptik düzleme sadece 5 derecelik çok ama çok küçük bir açıyla girmiş. Bu istatistiksel olarak çok düşük bir olasılık. %0,2 civarı falan. Vay, yani tam böyle gezegenlerin olduğu hizadan gelmiş gibi. Aynen öyle. Bir de Venüs, Mars, Jüpiter gibi gezegenlere yapacağı yakın geçişlerin zamanlaması da yine istatistiksel olarak düşük bir olasılık. %0,005 civarı olarak hesaplanmıştı. İşte Loeb ve ekibi makalelerinde dediler ki bu tür anomaliler onun yıldızlar arası bir uzay gemisi olabileceğine dair spekülasyonların doğmasına sebep olabilir. Anladım ama sebep olabilir demişler. Bu bir uzay gemisidir dememişler. Kesinlikle. Burası çok kritik. Makale bilimsel bir dille olasılıklardan bahsediyor ve bir spekülasyona kapı aralayabileceğini söylüyor. Kesin bir yargı veya uzaylı yapımıdır gibi bir iddia yok. Belirli bir olasılık oranı da vermiyorlar. Ama insanlar bunu nasıl anladı? Harvard'lı bilim insanları uzay gemisi buldu şeklinde mi yayıldı? Maalesef aynen öyle oldu. Bilimsel bir makaledeki o dikkatli ölçülü ifade, kamuoyunda ve özellikle sosyal medyada inanılmaz bir hızla basitleştirildi, çarpıtıldı ve kesin uzay gemisi gibi sunuldu. Profesör Loeb da sanki bu ilgiden biraz memnun kalmış gibi sonradan, değil mi? Kitaplar falan yazdı bu konular üzerine. Evet, Extraterrestrial, Dünya Dışı ve Interstellar, Yıldızlar Arası gibi kitapları çıktı. Oumuamua'dan başlayarak bu tür yıldızlar arası nesnelerin yapay olabileceği fikrini sıkça gündeme getiren, biraz da tartışmalı bir figür haline geldi diyebiliriz. Ama bilim dünyasının geneli bu fikre pek katılmıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bilim dünyasının ezici çoğunluğu, yani bu alanda çalışan astrofizikçilerin büyük kısmı hem Oumuamua'yı hem de 3 ay Atlas'ı mevcut tüm kanıtlar ışığında doğal kökenli nesneler olarak değerlendiriyor.
Yani o uzay gemisi hipotezi oldukça marjinal bir görüş aslında. O zaman şu spesifik iddialara bir bakalım mı? Hani ortalıkta dolaşan kanıt diye sunulan şeyler var ya. Mesela hızını veya rotasını değiştirdiği söyleniyor. Doğru mu bu? Bu tamamen yanlış. Cisim keşfedildiği andan itibaren gök mekaniği yasalarına tamamen uygun bir şekilde hareket ediyor. Hesaplanan ve tahmin edilen hız ve rotada ilerliyor. Herhangi bir anormal hızlanma, yavaşlama, rota değişikliği, manevra falan kesinlikle söz konusu değil. Bu iddia asılsız. Peki ya parçalandığı iddiaları? Kimi 2 parça diyor, kimi 9 parça. Hatta bir parçanın dünyaya doğru geldiği bile yazıldı çizildi. Bunların da hiçbir bilimsel dayanağı yok. Atlas'ın parçalandığına dair en ufak bir gözlemsel kanıt bulunmuyor. Bu tamamen spekülasyon, hatta belki de korku yaratma amaçlı uydurulmuş bir şey. Bir de şey vardı, ESA'nın yani Avrupa Uzay Ajansı'nın çektiği bir videoda Atlas'ın ışıklarının yanıp söndüğü iddia edilmişti. Evet, o da çok dolaştı ama ESA tarafından onaylanmış, doğrulanmış böyle bir video veya görsel kesinlikle yok. İnternette bu tür kanıt diye paylaşılan şeyler genellikle ya tamamen sahte ya da başka bir gök olayına ait görüntünün Atlas'mış gibi sunulması, yani bağlamından koparılmış, manipüle edilmiş içerikler oluyor. Dikkatli olmak lazım. Şöyle bir iddia da vardı, NASA güya bir uzaylı istilası falan olacak diye korkup asteroid takibini bıraktı, hatta Amerikan hükümeti bu yüzden kapandı falan. Evet, o da çıktı. Bu da tamamen saçmalık. Şöyle bir durum oldu. Kısa bir süre önce ABD Kongresi'nde bütçe konusunda bir anlaşmazlık yaşandı ve bu yüzden federal hükümetin bazı hizmetleri, dolayısıyla NASA'nın da bazı faaliyetleri geçici olarak durdu. Ama bunun IB Atlas ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu. Tamamen iç politikayla ilgili bir durumdu. Anladım. Yani olayları birbirine bağlayıp komplo teorisi üretilmiş. Peki Mars'taki Perseverance aracı, o gerçekten Atlas'ı görüntüledi mi? Hani silindirik bir uzay gemisi gibi göründüğü söylenmişti o fotoğrafta. Evet, Perseverance aracı Mars yüzeyinden Atlas'ı görüntülemeyi başardı, bu doğru. Bu da başlı başına müthiş bir olay aslında. Başka bir gezegenden yıldızlar arası bir nesneyi görüntülemek. İnanılmaz gerçekten. Ancak fotoğrafta ortaya çıkan o uzun, silindirik gibi görünen şekil büyük ihtimalle bir uzay gemisi olduğu için değil, daha teknik bir açıklaması var. Kameranın uzun pozlama süresi boyunca Atlas'ın kendisi hareket ettiği için görüntüde bir hareket bulanıklığı, motion blur oluşmuş olması veya optik bir bozulma olması çok daha muhtemel. Yani kamera artefaktı gibi bir şey. Aynen öyle. Unutmayalım o meşhur sözü Carl Sagan söylemişti. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir. Bu bulanık görüntü bir uzay gemisi için olağanüstü bir kanıt sayılmaz kesinlikle. Peki başka ne gibi gariplikler öne sürülmüştü? Mesela ilk başta kuyruğu yoktu deniyordu, değil mi? Evet, o da konuşuldu. İlk gözlemlerde, yani keşfedildiği sıralarda belirgin bir kuyruğu veya çekirdeğin etrafını saran o gaz toz bulutu, koma yapısı pek görülmüyordu. Bu durumda bazılarınca bakın kuyruklu yıldız gibi davranmıyor şeklinde yorumlandı. Ancak bu aslında beklenen bir durumdu. Cisim Güneş'e yaklaştıkça yüzeyi ısınmaya başladı ve içindeki donmuş gazlar buharlaşmaya başladı. Sonraki gözlemlerde beklendiği gibi hem belirgin bir koma yapısı hem de güneş rüzgarının itmesiyle oluşan bir kuyruk geliştirdiği net bir şekilde görüldü. Hatta yapılan ölçümler saniyede yaklaşık 40 kilogram su buharı püskürttüğünü gösteriyor. Bayağı aktifleşmiş yani. Evet, bu davranış tam da bir kuyruklu yıldızdan bekleyeceğimiz bir davranış. Yani başlangıçta kuyruğunun olmaması bir anomali değilmiş aslında. Sadece henüz yeterince ısınmamış olmasıymış. Anlıyorum. Yani aslında bu uzay gemisi iddialarını destekleyen somut, elle tutulur hiçbir kanıt yok ortada. Daha çok yanlış anlamalar, abartılar, belki biraz da kasıtlı dezenformasyon var gibi duruyor. Aynen öyle özetleyebiliriz durumu. Mesela hızının %300 azaldığı gibi tamamen mantık dışı iddialar bile dolaşıma girdi. Bir düşünün, bir cismin hızı en fazla %100 azalabilir. O da durması demek zaten. Evet, %300 azalma ne demek yani? Geri geri mi gidiyor? İşte o kadar absürt iddialar bile yayıldı. Veya kuzey yarımküreden asla gözlenemeyeceği söylendi. Bu da yanlış.
Cismin gökyüzündeki konumu sürekli değişiyor. Skylive gibi sitelerden takip edilebilir. Kasım sonu gibi Kuzey Yarımküre'den de tabii iyi teleskoplarla gözlenebilir hale gelecek. Hatta dediğim gibi Hawaii'deki Geme'nin Oort gibi kuzeydeki büyük teleskoplar onu çoktan gözlemledi bile. Peki ya NASA ve ESA'nın görüntüleri sakladığı bir sessizlik olduğu iddiası? Neden yeni görüntü veya bilgi gelmiyor diye soranlar var. Onun da basit bir açıklaması var. Cisim, Ekim ayının ortalarından itibaren Güneş'e çok yakın bir konumda bulunuyor gökyüzünde. Yani Güneş'in parlaklığı nedeniyle teleskoplarla gözlem yapmak teknik olarak mümkün değil veya çok zor. Bu yüzden bir süredir yeni veri akışı yok, bir sessizlik varmış gibi görünüyor. Ama bu bir sansür veya bilgi saklama değil, tamamen gök mekaniğinin bir sonucu. Cisim tekrar Güneş'ten uzaklaşıp gözlenebilir bir konuma geldiğinde, ki bu Kasım ayı gibi olacak, eminim yeni veriler ve gözlemler gelecektir. Üstelik sadece NASA ve ESA değil, Çin, Hindistan gibi ülkelerin uzay ajansları, yer tabanlı VLT, Gemini, yakında Vera Rubin gibi dev teleskoplar hepsi bu cismi gözlemliyor veya gözlemleyecek. Yani birilerinin tek başına veri saklaması pek mümkün değil bu çağda. Anladım. Bu önemli bir nokta. Yani sessizliğin nedeni teknik, sansür değil. Peki, bu asılsız iddiaları, bu bilgi kirliliğini bir kenara bırakalım. Atlas'ın gerçekten bilim insanlarını düşündüren, heyecanlandıran bazı özellikleri var mı? Hani şu bahsettiğin kimyasal yapıdaki tuhaflıklar gibi. Evet. İşte burası işim gerçekten ilginçleştiği ve bilimsel olarak heyecan verici olduğu nokta. James Webb Uzay Teleskobu gibi çok güçlü araçlarla Atlas'ın komasının, yani püskürttüğü gazların kimyasal bileşimine bakıldı ve ortaya çok şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Neymiş o sonuç? Komanın, yani o gaz bulutunun yaklaşık %87'sinin karbondioksit olduğu anlaşıldı. Su buharı oranı ise sadece %4 civarında. %87 karbondioksit mi? Bu çok yüksek değil mi? Hani su buharı çok daha baskın olur, karbondioksit daha az bulunur. Atlas'ta ise durum tam tersi. Bu fark öylesine büyük ki istatistiksel olarak çok anlamlı. Bilimsel tabirle söylersek 4.5 sigma düzeyinde bir anomali bu. 4.5 sigma. Bu ne demek tam olarak? Yani bunun tesadüfen ortaya çıkma ihtimali o kadar düşük ki milyonda birden az. Bilim insanları bunun gerçek bir farklılık olduğundan neredeyse eminler. Bu rastgele bir ölçüm hatası falan değil. Peki bu ne anlama geliyor o zaman? Madem bu kadar farklı, uzaylı yapımı olabilir mi demek bu? Hayır. Bilim insanlarının yorumu o yönde değil. Bu durum daha çok şunu gösteriyor. TRO-I Atlas, bizim Güneş sistemimizden çok farklı fiziksel ve kimyasal koşullarda oluşmuş olmalı. Belki doğduğu yıldız sisteminin Güneş'e, kendi yıldızına, çok uzak, aşırı soğuk bir bölgesinde, hani karbondioksit buz çizgisi deniler, karbondioksitin bile donduğu bir yerde meydana geldi. İlginç. Ya da başka bir olasılık, milyarlarca yıl boyunca yıldızlar arası uzayda seyahat ederken maruz kaldığı yoğun galaktik kozmik ışınlar yüzeyindeki kimyayı değiştirmiş olabilir. Yani bu durum bize uzaylı değil, daha çok şunu fısıldıyor: dikkat! Başka bir yıldız sisteminin kimya laboratuvarından gelmiş, bizim alışık olmadığımız, farklı bir tarifle pişmiş bir gök cismiyle karşı karşıyasınız. Yani başka bir evrenin mutfağından çıkmış gibi bir durum. Aynen öyle, çok güzel bir benzetme. Bu uzaylı demek değil ama evrenin başka köşelerindeki koşulların bizimkinden ne kadar farklı olabileceğine dair paha biçilmez somut bir ipucu veriyor bize. Gerçekten büyüleyici. Bir de şu nikel meselesi vardı. O da mı böyle bir farklılığa işaret ediyor? Hani yanında demir olmadan sadece nikel bulunması. Evet, o da bir başka kimyasal bilmece. Yine Şili'deki VLT, yani çok büyük teleskop ile yapılan gözlemlerde Atlas'ın komasında demir atomları tespit edilemezken nikel atomları bulundu. Bu da çok tuhaf. Neden tuhaf peki? Çünkü normalde evrende demir ve nikel kimyasal olarak adeta ikiz kardeş gibidirler. Yıldızların içinde süpernova patlamalarında birlikte oluşurlar. Göktaşlarında, kuyruklu yıldızlarda genellikle birlikte bulunurlar. Aralarındaki oran değişebilir ama birinin olup diğerinin hiç olmaması çok nadirdir.
Özellikle gaz halinde sadece nikelin salınması çok beklenmedik bir durum. Peki bunun bir açıklaması var mı? Birkaç hipotez var tabii. Olası bir açıklama nikel tetrakarbonil NiCO4 diye özel bir molekülün varlığı olabilir. Bu molekül metale bağlı karbon monoksitlerden oluşur ve çok düşük sıcaklıklarda bile kolayca buharlaşabilir. Belki Atlas'ın yüzeyinde bu tür özel moleküller vardı ve ısındıkça sadece bunlar buharlaştı. Anladım. Yani demir orada katı halde kaldı ama nikel içeren bu özel molekül gazlaşıp komaya karıştı. Aynen olası bir senaryo bu. Bu da yine neye işaret ediyor? Atlas'ın bizim güneş sistemimizdeki cisimlerden farklı bir kimyasal geçmişe sahip olduğunu veya doğduğu yıldız sisteminin çok farklı kimyasal koşullara sahip olduğunu gösteriyor. Yani dünya üzerinde böyle bir durumla karşılaşsak, mesela bir fabrikadan çıkan gazda sadece nikel olsa belki endüstriyel bir sürece yorabilirdik ama uzay boşluğunda bu henüz tam olarak anlamadığımız doğal süreçler veya farklı yıldız sistemi kimyasallığı anlamına geliyor. Bir de siyanür saldığını söylemiştin. Evet, hidrojen siyanür, HCN de salıyor. Bu kuyruklu yıldızlarda görülebilen bir molekül ama yine de ilginç. Yani düşününce hem nikel hem de siyanür salarak gezen bir uzay gemisi hayal etmek. Bu kendine özgü kimyasal özelliklere sahip doğal bir kuyruklu yıldız açıklamasına göre çok daha karmaşık, çok daha fazla varsayım gerektiren ve kanıtlanması aşırı zor bir senaryo. Yani özetle bu bilimsel gariplikler, bu anomaliler aslında uzaylı geldi demek yerine tam tersine bu cisim ne kadar da farklı bir yerden gelmiş, ne kadar da yabancı bir doğal kökene sahip mi diyor bize. Hele o inanılmaz yaşını da 7 milyar yılı düşününce. Kesinlikle vardığımız sonuç bu olmalı. Bu anomaliler Atlas'ın yapay olduğunu değil, tam tersine ne kadar yabancı ve farklı bir doğal kökene sahip olduğunu gösteriyor. Dediğin gibi 7 milyar yıllık tahmini yaşıyla bizim güneş sistemimizden bile yaşlı olması, bu onun başka yıldız sistemlerinin oluşum ve evrim süreçleri hakkında milyarlarca yıl öncesinden birinci elden bilgi taşıyan bir tür zaman kapsülü olduğu anlamına geliyor. Sadece bu bile başlı başına inanılmaz derecede heyecan verici bir keşif. Gerçekten öyle. Peki tüm bu bilimsel açıklamalar, kanıtlar ortadayken neden hala bu kadar çok insan o uzaylı gemisi anlatısına bu kadar sıkı sıkıya tutunuyor? Neden bu kadar popüler oldu bu fikir sence? Bence burada birkaç faktörün birleşimi söz konusu. Birincisi, insan psikolojisi. Biz insanlar belirsizliği, bilinmeyeni pek sevmeyiz. Bilgi boşluklarını bir şekilde doldurma eğilimindeyizdir. Bazen de bu boşlukları en sansasyonel, en ilgi çekici görünen fikirlerle doldururuz. Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın güzel bir tabiri var. Boşlukların uzaylısı diyor. Yani açıklayamadığımız veya tam anlamadığımız şeyleri hemen dünya dışı zekaya yorma gibi bir eğilim olabiliyor bazen. İlginç bir bakış açısı. İkincisi, tabii ki sosyal medyanın dinamikleri. Sosyal medya platformlarının algoritmaları genellikle etkileşim üzerine kurulu. Yani ne kadar çok tıklanma, paylaşım, yorum alırsa o içerik o kadar öne çıkıyor. Bu da maalesef doğruluğu şüpheli bile olsa çarpıcı, abartılı veya hatta tamamen uydurma olan haberlerin, komplo teorilerinin çok daha hızlı ve çok daha geniş kitlelere yayılmasına neden oluyor. Uzay gemisi bulundu haberi, farklı kimyasal bileşime sahip kuyruklu yıldız bulundu haberinden çok daha fazla tıklanıyor maalesef. Evet, sansasyon satıyor yani. Aynen öyle. Üçüncüsü de Profesör Loeb gibi figürlerin rolü. Bazen bilimsel şüphecilikten çok, popüler ilgiyi körükleyen, biraz da provokatif açıklamaları ve kitapları da bu ateşe odun taşıyor diyebiliriz. Yani tüm bu faktörler birleşince ortada somut bir kanıt olmamasına rağmen uzay gemisi fikri bu kadar popülerleşebiliyor. Sonuçta ne demişler? Her sakallıyı dede sanmamak lazım. Çok doğru. Yani bir dahaki sefere böyle çok iddialı, çok sansasyonel bir haberle karşılaştığımızda belki de bir durup kendimize şunu sormalıyız. Bu gerçekten olağanüstü bir keşif mi? Yoksa birileri sırf daha fazla etkileşim almak, tıklanmak için benim merakımı mı kullanmaya çalışıyor? Genellikle cevap ikincisi oluyor maalesef, özellikle sosyal medyada.
Bu bilgi çağında eleştirel düşünme becerisi gerçekten hayati önem taşıyor. Karşılaştığımız iddiaları sorgulamak, kaynağın güvenilirliğini kontrol etmek, kanıt diye sunulan şeyleri dikkatle incelemek, alternatif açıklamaları araştırmak, bunlar her zamankinden daha kritik. Kesinlikle katılıyorum. Peki, bu uzay gemisi değil sonucuna vardık ama Atlas'a gibi yıldızlar arası cisimlerin bilimsel önemi nedir? Yani tamam uzaylı değil ama neden hala bu kadar önemli ve heyecan verici? Bilimsel açıdan önemleri gerçekten devasa. Şöyle düşün, bunlar bize başka yıldız sistemlerinden doğrudan gelen, yani oradan kopup milyarlarca yıl yolculuk yaparak bize ulaşan paha biçilmez numuneler, örnekler sunuyor. Evet, sanki başka bir dünyadan gelen bir paket gibi. Aynen. Onların kimyasal yapılarını, izotop oranlarını, fiziksel özelliklerini inceleyerek evrenin başka köşelerinde gezegenlerin, kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğunu, hangi malzemelerden yapıldığını anlayabiliriz. Kendi güneş sistemimizle ne gibi benzerlikler veya farklılıklar olduğunu karşılaştırabiliriz. Bu, gezegen oluşum teorilerimizi test etmek ve geliştirmek için inanılmaz bir fırsat. Hatta daha da ileri gidelim, yaşamın kökeniyle ilgili sorulara bile ışık tutabilirler. Hani o panspermia hipotezi var ya, Evet, yaşamın uzayda mesela kuyruklu yıldızlarla taşınabileceği fikri. Çok daha basit yaşam formlarını eğer varsa yıldız sistemleri arasında taşıyıp taşıyamayacağı konusunda bize önemli ipuçları verebilirler. Bu yüzden bu ziyaretçileri incelemek çok değerli. Peki gelecekte bu tür gizemli ziyaretçileri daha yakından, daha detaylı inceleme şansımız olacak mı? Teknolojimiz buna izin verecek mi? Yoksa hep böyle uzaktan mı bakacağız? Bu konuda çok umut verici gelişmeler var. Birincisi, Vera Rubin gözlemevi gibi yeni nesil, çok geniş bir gökyüzü alanını sürekli tarayabilen teleskoplar yakında devreye giriyor. Bu teleskoplar sayesinde Oumuamua, Borisov ve Atlas gibi yıldızlar arası nesneleri gelecekte çok daha sık keşfetmemiz bekleniyor. Belki de yılda birkaç tane bulacağız. Vay, bu harika olur. Daha da heyecan verici olanıysa uzay görevleri. ESA'nın yani Avrupa Uzay Ajansı'nın 2029 yılında fırlatmayı planladığı çok özel bir görevi var. Comet Interceptor yani kuyruklu yıldız yakalayıcı. Yakalayıcı mı? Ne yapacak tam olarak? Bu uzay aracı Güneş sisteminde stratejik bir noktada, Lagrange noktalarından birinde adeta pusuya yatacak ve bekleyecek. Ne zaman ki 3 ay Atlas gibi ilginç bir yıldızlar arası cisim veya Güneş sisteminin en dış bölgelerinden Oort bulutundan ilk kez gelen, yani daha önce Güneş'e hiç yaklaşmamış, bozulmamış, uzun periyotlu bir kuyruklu yıldız keşfedilirse, Evet. Comet Interceptor hızla ona doğru harekete geçecek ve çok yakından bir geçiş yaparak flyby, üzerindeki gelişmiş kameralar ve ölçüm aletleriyle onu detaylı bir şekilde inceleyecek. Yani bu tür bir ziyaretçiyi ilk kez bu kadar yakından görme ve analiz etme şansımız olacak. İnanılmaz. Bu gerçekten oyun değiştirici olabilir. Kesinlikle. Bu tür görevler sayesinde gelecekte bu kozmik gezginler hakkındaki bilgimiz katlanarak artacak ve belki de bugün aklımıza bile gelmeyen yeni keşifler yapacağız. Harika. Evet, sanırım şöyle bir toparlarsak, gördüğün gibi elimizdeki tüm güvenilir bilimsel kanıtlar ve gözlemler ışığında bu gizemli ziyaretçi çok büyük bir olasılıkla bir uzaylı teknolojisi ürünü falan değil. Değil, evet. Daha çok Güneş sistemi dışından gelen, kendine özgü, hatta oldukça ilginç kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip doğal bir kuyruklu yıldız. Ama sıradan bir kuyruklu yıldız da değil anlaşılan. Kesinlikle sıradan değil. İşte bilim de tam olarak bu şekilde ilerliyor zaten. Gözlemler yapılıyor, veriler toplanıyor, bu verilere dayanarak hipotezler öne sürülüyor ve bu hipotezler sürekli olarak yeni kanıtlarla, yeni gözlemlerle test ediliyor. Bazen doğrulanıyor, bazen de çürütülüyor veya değiştiriliyor. Anomaliler, yani o beklenmedik veya ilk bakışta açıklanması zor görünen durumlar, Atlas'taki CO2 oranı veya nikel gibi bilim insanları için elbette çok heyecanlı vericidir. Çünkü bunlar bizi yeni bilgilere, yeni keşiflere götürebilir. Ama bilimsel yöntemin gereği hemen en sansasyonel, en akla yatkın gelmeyen açıklamaya atlamak yerine sabırlı olmaktır.
daha fazla veri toplamak, analiz etmek ve olası tüm doğal açıklamaları dikkatlice değerlendirmektir. Tekrar vurgulamak istiyorum. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir ve şu ana kadar 3i Atlas'ın yapay olduğuna dair hiçbir olağanüstü kanıt sunulabilmiş değil. Çok net oldu bu. Umarız bu analizimiz özellikle sosyal medyada veya başka platformlarda karşına çıkan ve bazen gerçekten kafa karıştırıcı olabilen iddialar arasında gezinirken sana sağlam bir dayanak noktası sunmuştur. Bilgi kirliliğinden biraz olsun arınmana yardımcı olmuştur. Bizi dinlediğin için çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sana ve dinleyicilere son bir düşünce bırakalım belki de. Yıldızlar arası ziyaretçiler bize evrenin ne kadar devasa, ne kadar çeşitli ve ne kadar beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha çok çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor. Evet, müthiş bir hatırlatma. Atlas geldi, geçti, gidiyor ama bize önemli bir ders bıraktı. Evrenin bize gönderdiği bu tür mesajları okurken sansasyonel manşetlerin gürültüsü yerine bilimin sabırlı, dikkatli ve kanıta dayalı fısıltısına kulak vermek çok daha doğru bir yol. Kim bilir gelecekte keşfedeceğimiz o 4., 5., belki de 10. yıldızlar arası nesne bize kendi güneş sistemimiz dışındaki gezegen oluşumu, kimyasal süreçler veya belki de yaşamın kökenleri hakkında daha neler öğretecek. Bu ziyaretçiler evrendeki yerimizi ve belki de o büyük sorunun cevabını, yani yalnız olup olmadığımızı anlamamız için bize yepyeni kapılar açmaya devam edecekler gibi görünüyor.